Sí. Orhan Pamuk. Mi nombre Onur. Sí, mi nombre Onur. Sí. Adam çıldırdı. Veriyor coşkuyu. Bağıracak şimdi. Viva la patria! Arjantin Buenos Aires'ten herkese selamlar. Bugün Buenos Aires'in Matadores mahallesindeyiz. Burası eski kasapların, mezbanın bulunduğu mahalle. Her pazar burada feria var. Feriade Matadores. Çok güzel şenlikler var. Et yemekleri, asadolar, eğlenceler. Şimdi bugün burayı gezeceğiz. İzlemeye devam edin. Ha de ser cosa de Dios, en el idioma del cielo, así se llama el amor. En una fiesta bien nuestra, a los que están y a los que se han ido. En la vieja Saladina, el cachilo con el soco, a Johnny y la gallita cumplirías con su bombo. Todo en fiesta, bonita fiesta en bailará. Cosita soy bien norteño. Cosita soy guerrero. ¿Dónde vivía Yamil? En San Marcos Sierra también se ven. Cruz del Eje, San Marcos Sierra, Capilla del Monte. En la quebrada La Leona, donde está el dique. Şurada bir şeyler pişiyor. Hola. Böyle tam dışarıya da şey kurmuşlar. İçecek reyonlarının artık en baş mı olur, en son mu olur? Buradan başlıyor. Berrakes şekeriyorsa istaka. Hangi çeşit böyle istersen diyor burada diyor. Bakayım ne var? Golden, roja, stout, neipa, con miel, ballı. Evet, şaraplar, gin tonikler. Burada değişik böyle. Adamlar değişik ama. Burada da bizim Anadolu kadınları, Anadolu insanları pişi yapıyorlar değil mi? Tolga? Evet. Burası pişici, tortacı. Soralım. ¿Cuánto cuesta esto? 1000. Bu 1000 pesoymuş. Torta frita. Torta frita. Pastelitos, churros. ¿Cuánto vale estos? 2000. 2000. 1000. Onlar 1000. Con relleno bañados. Bunlar reçel, içine doldurulmuş, bunlar banyo yaptırılmış. Dışına yapılmış. Gracias. Gracias. Orada yapıyorlar, burada pişiriyorlar ve böyle satıyorlar 3-4 tane. Abla, bir tane amca. Hamur. Yani şu renkleri, desenleri göstereyim. Burası böyle, bunlar Kuzeyliler. Şu an burada Jujuy, Salta, Pumamarca oraların bu etkinliği, danslar, müzikler hep kuzeye ait. Ve buradaki gördüğünüz tüm desenler de hepsi kuzey desenleri. Daha çok Peru sınırı, Ant Dağları, Peru sınırı, işte meşhur lamalar, burada Şama diye geçiyor. Böyle Salta'nın, Jujuy'un, oraların desenleri bizim Anadolu desenlerine, Türk desenlerine çok benziyor.
Yani zaten ben Peruluların ve Bolivyalıların yüksek ihtimal böyle Anadolu insanlarıyla çok büyük böyle bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar fazla benzerlik sadece benzerlikle geçiştiremeyiz yani. Yeme içme kültürü de çok benzer. Bunlar hep artesanal, el yapımları. Ahşap, maderos. Böyle. Pizza tezgahı 14.000 peso. Gayet uygun. Şunun fiyatı 400 lira şu. Evet. Her türlü şey var. İşte el yapımı. Burada bıçaklar, mutfak gereçleri, çatallar. Böyle. Şurada büyük bir bıçak var. 80.000 peso diyor. 60 dolar civarı. Bu tezgahların çoğu el yapımı oluyor. Yani belediye böyle genelde el yapımı ürünlere izin veriyor. Ya yeme içme üzerine olsun. Burada biracılar bile, içki reyonları bile hep artesanal, ev yapımı diye geçiyor. Bunlar genelde böyle ahşap oymacılı, şöyle kabaklardan, su kabaklarından, küçük çalgı tarzı. Porselenler var. Hola. Hola. Evet. Bunlar lazım olursa diye kurbanda. Tolga ne diyorsun? He? Evet. Sanki öyle değil mi ya? Kurbanda lazım olursa diye. At kementleri midir? İnekler için mi? Havayı veriyor yani. Değil mi? Evet, burada da değişik çalgılar var. Aa. $5.000 peso. También las aguas, todo, cerámica, es un instrumento fresco de los pinos. Hepsi ahşaptan, bambulardan. Böyle küçük flütler. Burada notaları var. Notaları var, nasıl çalınması gerektiği. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Contento de estar aquí. Feliz Día de la Madre a todas las Gracias. madres. Y lógicamente, o acompañando siempre Evet. a nuestros Anadolu'nun niños. çetin geçen soğuk Así que, gecelerinde contento de estar en este lugar. patikler, patik kültürü, kazaklar, patikler. Kazaklar güzel. Evet. Bildiğin bizim Emergentes y örme consagrados. patikler. Acabamos de interpretar Şunlar una samba da que se biraz llama daha böyle La günlü Serie gibi. Abril, es una recopilación Hola. de Andrés Chazarreta. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con una cueca cuyana. Nuestro grupo se llama Quinto Espacio, como dijo. Burada da böyle bakır, alüminyum gibi bir şeyden yapmışlar. Mate bardakları. Metal. Büyük süt güğümleri yapmışlar. Çaydanlıklar. Argentina. Şapkalar. Adamlar her mahallesinde her pazar böyle bir etkinlik var. Ya bir yere gitmene gerek yok. Sağda solda evinde oturuyorken pazar günü mahallenin meydanına çıkıyorsun. Kendini etkinliğin içinde buluyorsun. Kimileri böyle bir şeyler satıyor, para kazanıyor. Kimileri geziyor, tozuyor. Ailesiyle vakit geçiriyor.
Hava harika. 22 derece ama hep söylüyorum, videoda da söyleyeyim. Arjantin'in güneşi çok sıcak. Yani normal Türkiye'deki 22 gibi değil. Güneşin olduğu yerle olmadığı yer çok fark ediyor. Yani gölgedeki havayla güneşe çıktığınız zaman güneşin yakıcılığı çok fark ediyor. Geceki 30 derece gibi sanki hava. Evet. Ben anlatıyordum. İşte kimi inanıyor, kimi inanmıyor. Arkadaşlar da yaşayıp bizzat görüyorlar. Tolga da geçen bana diyor, abi diyor dediğin gibiymiş diyor. Buranın güneşi Türkiye'dekinden daha sıcak diye. Büyük ihtimal açıyla alakalı. Işınların geliş açısıyla alakalı. Kitaplar 10.000 peso. Yaklaşık 8 dolar civarı kitaplar. Değişik kitaplar var, evet. Çeşit çeşit. Sanatın adını biliyor musun? Yok abi. Batik miydi? Batik çalışması mı? Ha böyle şey yapıyorlar. Böyle bağlıyorlar kapaklarla veya iplerle bağlıyorlar. Evet. Batik mi diye geçiyordu, bir şey diye geçiyordu. Arkada hep şeyler, gökkuşağı. Arcoiris. Burada deri ayakkabılar, kemerler var. Genelde takıcılar, küçük el işi, lifler, havlular. Kestirmeden dönsek bir adam burada patates satıyor. Getirmiş tezgah kurmuş. Patatesler, sosisler. Şu karşıda ilgimi çeken bir şeyler gördüm uzaktan. O yüzden geldim bu tarafa. Turşular var. 6.000 peso 4 dolar. Şimdi değil mi? 6.000 peso 4 dolar civarı. 4 dolar ne yapar? 160-170 lira. Şöyle turşular 170 TL. Değişik peynirler var, zeytinler. Zeytinin de 1 kilosu 19.300 peso diyor. Siyah zeytin 23.500. Yani çok pahalı. Var mı pahalı gibi? Ha? Allah ne kadar? O kadar değildi. 14 müydü? Bak mesela şu köşedeki Yunan zeytini 32.000. Aceitunas griegas 1 kilo 32.000, yaklaşık 20 doların üzerinde. 800 liranın 900 liranın üzerinde. Şeyde satmıştık yok. Aynısı bizimkine çok iyi. Evet. Şimdi sonra neler var? Küçük küçük diğer turşular var. Pepinişoslar var. 14.500. Vinicius Grande diyor. Burada böyle salamlar var. Salami Kolonya. Cevizler var. Kurabiyeler var. Cevizlerin paketi yaklaşık 2 dolar. Şu ekmek kırıntılarının peynirlerine baktık. Vallahi çok ucuz. Yani 1 kilo zeytin alacağına 3 kilo bal alabiliyorsun. Çok saçma. Bak şimdi 7.500 şu balın kilosu, zeytin 23.500, diğeri 32.000. İnanılmaz. Bal çok ucuz. Marmelatlar. Marmelatla bal aynı fiyat. Bu balı nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. Orijinal mi değil mi? Şeyden alıyorum şarküteriden, diyorum organik mi? Organik diyor. Bunlar neyle? Soğanlısı var. Salamlısı var, soğanlı var. Gel bakalım. Ha, domates kurusu var. Şöyle bir paket 2 dolar civarı. Pape gurme. Şöyle küçük bir domates kurusu. Erişte yumurtalı makarna diyor. O da 1500 peso. O da şöyle büyük bir paket. 1 dakikada pişiyor diyor. Yarım kilosu 1500 peso. Gayet uygun. Marketteki herhangi bir şey parası. Ne derler? Chocolate Dubai kesesu. Burası ne? Likörcü. Likor. Bu kadar bayağı çok. Sana pistachio bana üretmiştim. Hola. Öyle sen yap. Burası likörler. Soralım. Quanto cuesta esto? 8.000. 8.000. 8.000 peso. 250 cc'si. Grandes. 8, 10, 16. 16.000. 22. 22. 22.000. ¿Quieres probar o no? No, no, gracias. 750 cc. 22.000 peso.
Var 250. Şu. Şimdi kaç alkol? 14. 14 grado. Buradaki ürünlerin olayı bunların hepsi el yapımı. Artesanal ürünler olması. Buranın özelliği bu. Ortalama 6 dolar. 250 cc'leri 6 dolar civarı. Evet, burada şerbe mateler var. Ablamız orada deniyor. Burada çikolatacı var. Hala. Hala. Ecológica. Ahí pueden mirar la yerba, cada una, sentir el aroma, mirar la molienda. Es todo de pequeños productores de Misiones, ¿eh? Aa, Misiones'ten. Sí. Y esta, acá hay una, esa de adelante es la semilla de la yerba. Esa es la semilla. Şöyle. Evet, bunlar şerbe matenin tohumları. Enteresan. Tohumunu ilk defa görüyorum. Sen gördün mü tohumunu? Yok, görmedim. Tohumlar bunlar, yapraklarda bunlar. Claro, es otro tipo. Después está esta, que no tiene polvo Diferentes ni palo. tipos. Claro, diferentes. Ha, farklı. Diferentes productores, son de cooperativa agroecológica, no tienen químico estos. Tamamen doğal, organik yapıyorlar. Kimya bir ürünü yok diyor. Gracias. Gracias. Burada da Tanesi bilmiş alır mı? Don Cesar'ı. Tamam. Hangisi? Var ya şu. Güzel duruyor. Sen donmay mısın ya? Donmay öyle. Ya yemin ben ediyorum. tatlıcıyım abi. Ben çok seviyorum. Hayır, ben de tatlıcıyım. Bilmiyorum bir şey değil ya. Şimdi 4 tane. İsviçre'nin Suiza'nın şeyine gittik, standına videoda var. Rama. Çikolata buketleri. Demetleri. Neyse, bu kadar çeşit var. Donlar diyorum, Allah çikolatacı bulduk. Şunlar diyorum 2500, kız gidiyor onlardan seçiyor. Şunların fiyatı biraz daha tuzlu da. Falan diyor da böyle. 100 gramı 5000. 100 gramı yaklaşık 3,5 dolar. Değil mi? Yoksa başka bir şey mi alalım? Ya da almayalım. Alfaorlar 1000 peso. Şu alandan iki ağzımız tatlansın mı diye acaba? Hadi bakalım. Ne olmuş abi? Fark etmez. Yoksa şunlardan 2000 falan diyor. Evet, burada da Mendoza'nın zeytinyağları var. Oliva Mendoza. Buranın güzelliği şu. Şimdi bak, zeytinler, domatesleri falan göstermiş. Bu Mendoza bizim Denizli gibi hem böyle şarabı var, vinoları, hem de böyle zeytinyağları, zeytinleri. Fiyatlarına bakalım. 5 litresi 28.000 peso, 3 litresi 20.000 peso. Herhalde kalitesine göre değişiyor. 1 litresi 9.000 peso diyor. Asetika Oliva yarım litresi 9.000. Ya yarım litresinden 2 tanesi 9.000. Kendi litresi 9.000'e geliyor. Şu büyük litreler çok avantajlı. Yani 5 litre 28.000 peso. Tolga burada boş durmuyor, çalışıyor. Bana abone buluyor. No, Turco. Turquía. Somos turcos. Soy de Turco, soy Estambul. Istanbul. Sí. Porque yo pensé que era de Brasil porque yo amo los brasileros. Ah, no. Me gusta, bueno, Somos turcos. otros países también. Ah, no. Otros países también. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Bueno, que son simpáticos los que vienen de afuera. Gracias. Buen Muy español. simpáticos. Gracias. Son educados y ¿Entendiste simpáticos. dónde es? Sí. Es clarísimo. Es de Europa. Brezilyalı zannetmişler, Türk olduğumuzu öğrendiler. Evet, şimdi bak 20 dolar mı? 20 dolar 8. 21. 20 dolar etmiyor bile şu an. Yaklaşık 800 TL'ye 5 litre zeytinyağı. Bu Mendoza bölgesi. Mendoza buranın en doğal bölgelerinden bir tanesi. Şarap bağlarının, üzüm bağlarının olduğu yer. Şarabıyla meşhur. Burada da o yöreye ait mezeler, chimichurri, böyle acılı, Arjantin'in böyle nadide baharatlı mezelerinden bir tanesi. Böyle meze mi de baharatlı. Bunlar genelde meze olarak et restoranlarında geziyor. Yani burada değişik şeyler var. Çok lüks et restoranlarında bile acı bulamıyorsunuz. Acı var mı diyorsun, yok diyor. Yani espri gibi ya. Hani acı var mı acı dersin ya, yok der ya. Burası da öyle. Evet, burada da ¿Dónde sos vos? Türkiye. Turquía. Sí. Yo griego. Komşu. En griego es Harikapoli. As- Harikapoli. İstanbul.
Estambul. İstanbul. Mi padre de Lesbos, Lesbos. cerquita de Turquía. Sí, 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 sí. Şöyle sí, sí. ¿Conoces? Mi padre de Ayvalık. Sí. Y mi abuelo de materno de Kefalonia, una isla enfrente de Italia. Sí. Y Lesbos enfrente de Turquía. Sí, sí, sí. Muy cerca. Los caballeros son turcos. Sí, sí. Son hermanos. Podés filmar acá, filmate. Okey, okey. Evet, burada komşuya denk geldik arkadaş. Beyefendi Yunan tezgahı. Ailesi Los Griegos, Yunanlı demek, Yunanistan. Midilli denilen, Lesbos, Midilli denilermiş. Burada da böyle peynir tezgahları var. Mi ciudad, mi nombre es Capadocia. La ciudad se llama Erezú Santisis. Erezú Antisis. Pertenece a Mitilini. Mitilini es la capital de Lesbos. Sí, sí, sí. Erezú Antisis. Ahí estamos radicados en la municipalidad. En isla, ¿sí? Es una isla, Sí. es la isla más grande del mar Jónico. Todo enfrente de Turquía. Hay algunos problemas, pero no, nosotros no, estamos bien. Nosotros también. Nosotros bien. No hay problema. Problemas de Diplomático. Diplomático. Sí, 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 sí. ¿Cuántos años vivían acá? Mi padre vino en el 57. El padre de mi madre vino en el 34. Todos de Grecia. Épocas malas de Grecia. La Primera Guerra Mundial una, la Segunda Guerra Mundial la otra. Entonces Grecia era un desastre. Ninguno pensó que se iba a levantar Grecia, porque había quedado... Grecia tuvo dos problemas. Primero vinieron Mussolini, los italianos. Y después vinieron los alemanes. No dejaron nada en pie. Los alemanes pusieron bomba en el Partenón y el Partenón se vino, la mitad se vino abajo. Estaba todo, estaba perfecto el Partenón. ¿Sabés qué es el Partenón? Está la Acrópolis. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Pero bueno, hoy Grecia tampoco está bien, económicamente no está bien hoy. Mucha deuda con el Fondo Monetario, con Alemania. Mucha bronca con Alemania. Nosotros tenemos mucha bronca con Alemania. Alemania quiere todos los islas por dinero. Sí, sí, sí. Son, hay una palabra, no sé si la entendés, expansionistas, como imperialistas. ¿Entiendes eso? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Turco, ¿querés comer algo? ¿Querés probar algo vos? Bir şeyler denemek istiyor musun? ¿Vas a llevar Birkaç, algo? Claro, soy una persona de queso. birkaç peynir tatmak ister misiniz dediler. Gracias, sos muy amable. Ama kabra var, mesela keçi peyniri, gravyer var. Queso fuerte. Sí, sí, como por ejemplo, me gusta queso de azul. Por ejemplo. Fuerte dediğin duro. Sert ve güçlü böyle. Duro. Duro. Queso duro. 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 O proba fuerte, no como queso cremoso, por ejemplo. Por ejemplo, las personas no comen queso de azul normalmente, pero puedo comer ese tema, por ejemplo. Yo tengo queso azul de oveja, ¿Qué es eso? intenso, O fuerte. sí, sí. Fuerte. ¿Te gusta? Sí, sí, claro, claro. Yo quiero probar, sí. Keçi. Uygun. Bayılırım. Ben kokuyu almam lazım. Evet. Evet, şu mavi peynirin keso usulü. Ne derler? Este es un queso azul, vaca y oveja. İnek ve koyun karışımı. Okay. Mixto. Mezclado. Burada ballar var, miyeller var. Evet, burası Türk peynirlerine çok benzeyen peynir. Burası direkt Matadoros'tayız. Bir pazar günü buraya gelip buradan çeşitli peynir alışverişi yapabilirsiniz. Peynirler, sucuklar var. Gelip buradan komşuyla sohbet edip alışveriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi yanında Mendoza'nın zeytinyağları var. Burada Yunanistan'ın peynirleri var. Böyle tadım yapabilirsiniz. ¿Cómo se dice hola en turco? Es muy difícil. Merhaba. O puedes decir selam. Es más difícil. Selam. Mira vos.
Çok aromatik. Roquefort. İnek koyun karışımı. Çok güzel. Muy bien, muy rico. Ese es vaca y oveja también. ¿Qué te pareció? Muy bien. Gusto, intenso. ¿Te Sí, gusta sí, así, sí, sí, fuerte? sí. Muy aromático, sí. Muy bien, gracias. Çok kaliteli. Es un Vale. quesito de campo saborizado, lo podés comer en dos maneras. Así, o caliente en una plancha que se derrita. Sí. O peynir güzelmiş ama. Güzelmiş evet. Queso azul oveja. Bak çok şöyle peynirler sevmez. Lezzet anlamında çok ağır gelir. ¿Cuánto cuesta esto? Vos llegaste, vos probaste el que dio mi señora, no. Queso. Queso. Mirá. Sen başka bir şey mi tatmışsın? Ha, ben bunu tatmadım. Sen tattın başka bir şey mi? Ben Roquefort tattım. Es se llama grana padana Evet. con vaca y oveja también. Ha. Bunlar güzel. Vení. Fiyatını sordum ama öğrenemedim. Burada da ¿Cuál te gustó más? no sé. ¿Cuál preferís? ¿Primero o segundo de los quesos? No, primero. Sí. Dame beso. Ay, te lo vi. Así que vos sos de Capadocia. Sí, Capadocia es una ciudad emblemática. sí, sí. ¿Todavía está el templo griego ahí en Capadocia? ¿Todavía está el templo? Yunan kilisesi var diyor. Sí, claro. Hay muchas iglesias en Capadocia. Hay iglesias Muchos, ortodoxas. Muchos, señor. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Montón, montón. Todo ciudad, en todo ciudad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Şimdi abi dedi ki Kapadokya'da dedi Yunan kilisesi var mı dedim, çok var yani. Her şehirde var dedim yani kilise. Bizim işte Osmanlı ne derler parçalamadığı, yıkmadığı için tarihi eserlerin hepsi kalmış durumda. O da şimdi Almanya'nın neler yaptığını anlatıyor. Solini'yi anlattı. Aquí a mi señora es fanática de las novelas. ¿Sabés qué son novelas? Orhan Pamuk. Mi nombre Onur. Sí, mi nombre Onur, sí. Verdad, sí. Mi señora le gustan las películas. La novela. Sí. Le gustan los paisajes. Evet, hanımefendi şimdi Binbir Gece'yi izliyormuş. Onur'la Şehrazat. Şimdi dedim benim adım Onur. Coches. Yo te cobro. Capaz que ven un paisaje y es hermoso Turquía. La verdad que es hermoso. Se entiende lo que digo, ¿no? Sí. Ella ve muchas películas y telenovelas turcas. Mucho. Bueno. Y ya creo que sabes algunas palabras, ¿no? No, bueno, nada. Me encanta Las porque son personas todos aman una serie de turco en Sudamérica. Muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Son muy, no sé si entienden, muy dramáticas. ¿Sabes qué es dramática? Risa, Drama. todo, llora, llanto, grito, pelea, una pelea con el otro, es terrible. Y le gusta mucho ver. Evet, peynirimizi aldık. Peyniri tattık. Para üstümüzü de aldık. Sağ olsun 1000 peso indirim de yaptılar. Evet. No le pongas nada arriba, Ha, ezilmesin dedi. Okey. es muy delicado. Okey. Okey. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi amigo. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Sos mi Ciao. amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Ciao. Adiós. Evet, şimdi peynirlerimizi aldık. Peynir çok lezzetli. Şimdi peynirimizi aldık. Sağ olsun güzel hoş sohbet ettik. Ailesi Yunanistan. Midilli'denmiş. Midilli adasından. Dedim bizimkiler de Ayvalık'ta. Ya bu kadar yakın olur. Karşıdan karşıya el sallasalar görüşecekler neredeyse. Burada da neler vardı? Burası da Selahattin. Necim mi? Ama bitki çayları, aromatik çaylar, şerbemateler var. Burada kurutulmuş etler, et ürünleri var. Böyle salamlar, çeşit çeşit salamlar. Burada dana ürünü bulmak imkansız. Bunlar genelde serdo.
Mortadella 16.500. Böyle ofertalar var işte. Diyor ki bir salam, bir bilmem ne, bir peynir, bir ormita queso 16.500. Bunlar böyle promo şeyler yapıyorlar, menüler. Bir salam al, bir sucuk al, bir tane peynir al, bir tane jambon al. Diyor ki $10, $15. Böyle ofertaları var. El yapımı likörler. Pistachiolar, bilmem neler. Burada büyük şişede. Bak şimdi orada da vardı. Demek ki buralarda likör imalatı fazla. Bilmiyorum likör neyden yapılıyor. Ama Doktor Likörs. Mü? DT. Irish likör. İrlanda likörleri. Narancello, limoncello, limon krem, Irish krem. Yumurtalılar var. Romlu. Evet. Burada neler var? Bunlar nedir hacı? Ballar, ballı tatlılar, miel. Hola. Dulce de leche con Gracias. ron. Dulce de leche ron. Dulce de leche ronlu. ¿Puede probar dulce de leche con miel, por favor? Şunu ilk defa gördüm, şaşırdım. Bakalım. Bala bile katmışlar ya. Evet, ballı dulce. Bal tek başına yetmiyor. Enteresan. Dulce reçeli her şey ya. Dulce reçeli üretmek aslında çok kolay mı bilmiyorum. Dulce reçeli üretince her şeyi... Çikolatalı brownie diyor, alıyorsun, içinde dulce de leche çıkıyor Evet, bir yerden. içinde evet şey var. Ben de çikolatayla dulce de leche Bunlar bunu da sevmedim. 440 gram, 8.000 peso, 8.000. Böyle. Mundver.ar. Gracias. Gracias. El Azel. Kuru yemişçi. Fındık var mı fındık? Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada çeşitli tadımlar yaptık. Buralar böyle peynirler, şeyler. Hala. Burada gene likörler, artı fernet. Hep ev yapımı. Burada dulce reçeler, çikolatalar. Bunlar da şarküteri kültürü çok fazla. Yani belki Türkiye'de bize de fazla ama bunlar da böyle her yer. Biraz da peynirleri bizim gibi değil. Daha böyle sert, daha böyle kuru gravyer tarzı, Kars gravyeri tarzı peynirler oldukları için böyle sıcak havada da çok rahat herhangi bir soğutucuya ihtiyaç duymadan satabiliyorlar. Burada ekmekler var, panlar, ev yapımı ekmekler, kurabiyeler. Burada yine hem kekler var, hem sucuk tarzı ürünler, patates, kaşarlar. 6.000 diyor, 6.000 peso, $4 şu ortadaki kaşar. Tabii ne kadar gözüküyor, gözükmüyor. Burası bitki çayları, hep kredi kartı geçerli. Yani papatyacı, manzanilla, papatya çayları, cedron, ıhlamur, nane, matero, flor de Jamaica, alforlar, hola. Burada şeyler var, kuru yemişler, mixtolar. Küçük paketler yaklaşık 100 gramları $2 civarı. Burada kuru yemiş çok ucuz değil. Tabii kuru yemiş üretilen ülkeleri de çok uzak burası. O yüzden incir şey mi? Arrope de incir mi yazıyor? Kaktüs inciri mi acaba? Kaktüs inciri de olabilir. Arrope. Evet. Karşıdaki amca ne satıyor? Kete. Hala. Burada ekmekler var, 2.000 peso bak. Bunlar tam bildiğin ekmekleri gibi. Hı? Bildiğin kete değil mi ya? Evet, burada tatlılar var. Yine geldik zeytinciye. Feria de Matadoros, Don Domingo. Burası da zeytinci yine. Olivalar şöyle cam şişede. Zeytinyağlar 5'lik bidon. Şu. 42.000 peso diyor. Bu daha pahalı. Bu ekstra bir hem. Orada 28.000'di. Burada 42.000. Demek ki bölgesine göre değişiyor. Bunlar da Mendoza. Kuru üzüm 2.000 peso. Kuru domatesler 3.500. Zeytinler var. Zeytinyağları 18.000. 3 litresi 27.000. Hola. Cam şeyler de var. Bunlar da tatlı konserveler diyor. Tatlılar ve mezeler galiba. Böyle yaşlı karı koca teyzeler yapmış. Arkada şeyleri var. Sarımsak turşuları, ballar, anason. Rakı. Evet.
Artesanal rakı var. Anis. Raki. Hola. Bunlar da frambuaz. Bunlar da şurup herhalde. Patero. Tatlı diyor. Bunlar da şey gibi. Ballar var. Balın kilosu nakit 7500 peso. 5 dolar. 200 lira kilosu. Ama bu kuru bal. Sert. Yağ 31.500. Şarkıları dinledik, dansları seyrettik. Biraz da işin gastronomik boyutuna devam ediyoruz. Buralar böyle komple yeme içme yerleri. Müzik hiç bitmiyor. Arkada müzik devam. Müzik çalıyor. Her yörenin farklı müziği var. Bizim şey gibi çifte telliler, horonlar gibi. Ona göre farklı ayak oyunları, farklı hareketler yapıyorlar. Uzaktan bakan hep benzermiş gibi geliyor ama ne derler? Farklı hareketler var. Şimdi biz işin gastronomik boyutunda devam ediyoruz. Bakalım şimdi buralarda neler var. Pastane ürünleri. Adam gelmiş buraya pastane indirmiş, pastane açmış. Bildiği soğuk dolabı getirmiş. Çeşitli tatlılar var. Evet. Enteresan şeyler. Ortasında tatlılar var. Bunların tatlı kültürleri bize çok benzemiyor. Pastaları bile bize çok benzemiyor. Burada waffle'lar var. Belçika waffle diyor. Burada evet. Tolga adını söyle. Ne diyoruz biz buna? Bici bici mi? Buzlaş mı? Buzlaş. Evet. Bunların karşılığı çok gözükmüyor ama buzlaş. Burada gene pişiler. Evet. Pişsini alan kenara çekiliyor. Oo, aman tanrım.
resmen evet, hola. Bunlar bir restoranmış. Şef danışmanlık ve gelmişler buraya uğraşmışlar. Burada et üzerine. Burada resmen domuzun bir bacağını böyle koymuşlar. Hola. Koymuşlar böyle sandviç halinde veriyorlar. Arkada fırınlar var. Bir tane domuz bacağını bitirmişler bu saate kadar. Şimdi ikincisi duruyor. Evet, burası da ne acaba? Arjantin mutfağı desem çok da Arjantin mutfağı değil ama Malbec diyor. Malbec Mendoza yöresi. Burada gene böyle suda yemekler var ama çok bize hitap eden şeyler değil bunlar. Köşede şavarmacı var. Evet. Köşedeki şavarmacı dop doluyu 15.000'e veriyormuş. Merkezdeki şavarmacılara duyuruyorlar. Burada da yine papasyalar var orada. Ben anlatırken sanki onları çekiyormuş gibi oldum. Evet, öyle bir şey yaşadık. Karşılıklı bir gülüşme yaşadık. Membehu Quattro. Ne kadar enteresan bir isim. Feristia Mama. Evet, genelde pişler. Hep kızartma ürünleri. Aa, bu ne? Kabure. Tatakua. Hangi ülke şimdi bu bayrak? Paraguay. Paraguay. Hemen oradan kopyayı çektim ben. Comida Típica Paraguay. Burada enteresan bir şey dönüyor böyle. Tik bir şey dönüyor. Evet, burası da Paraguay mutfağıymış. Çay satıyorlar galiba Semaver'de. Ha, ne diyorsun? Mendoza. Mate cocido. Enteresan. Mate satan yer. Çipalar. Boy da biraz Doblo'ya benziyor. Bori diye yemekleri var. Doğu Anadolu yöresine ait. Bori isim benziyor Bori. Adam çıldırdı. Veriyor coşkuyu. Bağıracak şimdi. Viva la patria! Heykel sığır çok. Gaucho. Biz oradan döndük, amca coşkuyu verdi orada. Evet. Gayet güzel gidiyor. Hava çok güzel ya. Hava çok yardımcı oluyor. Böyle havalar insan ekstra cezbediyor. Böyle sıra sıra hep böyle et üzerine. Et ve hamur işleri. Şimdi Arjantin deyince ne geliyor? Et, pizza. Ve artık biraz da şey girmiş bu Araplardan gelen Turkolardan şavarma, bu falafel, bu tarz ürünler de artık bunların kültürüne yerleşmiş durumda. 150 sene olmuş yani Turkolara geleli. O yüzden böyle burada da büyük boy bir şavarmacı var. Burada böyle masalar. Choripan'ın kralı. El Reino del Choripan. Burada da o nasıl bir et? Melegria. Orada da güzel etler oluyor bak. Arkada choripanlar. Onlar da büyük kocaman. Choripanlar var. Choripan bizdeki sucuk gibi ama uzun böyle uzun. Orada satıyorlar. İlk bakarız choripancı. Çok büyük bagetler var. Burası müzeymiş. Burada da bir müze varmış. Enteresan. Burada da çocukları ağlatmaktan sorumlu bir baloncu. Geçtiği yöredeki çocukları ağlatıyorlar. Kim alıyor, kim alamıyor. Alamayanlar hüngür hüngür ağlıyor. Burası Pulperia Müzesi. Locro bizdeki böyle mısırlı kuru fasulyeli bir yemek. Arjantin'in bütün milli günlerinde yenen bir yemek. İçinde tabii etlisi var, etsizi var. Etlisi o domuz parçacıklı onlar. Domuz etli. Yukarıda da fotoğrafı var. Bizim Türk yemeklerine en benzeyen yemek o. Yani domuz eti olmasa her gün yiyeceğim bir yemek. Böyle mısırlar, fasulyeler, şunlar bunlar. Gayet güzel sulu yemek. Arjantin'in sayılı sulu yemeklerinden. Onun dışında da zaten bir şey var. Ne derler? Lentejas, guisas lentejas, mercimek çorbaları. Bir yandan yürüyorum, bir yandan da orayı dinlemeye çalışıyorum. Orayı dinlemeye çalışınca şey oluyor, kopukluk oluyor videoda. Evet. Burada choripan var. Tavuk mu onlar? Tavuğa benziyor.
Tavuklar, yumurtalar, burada yemekler. Bunlar böyle yumurtayı yemekte kullanmayı çok seviyorlar. Burası turistik bir mahalle değil. Turistin de çok rahat bulabileceği bir mahalle değil. Turist burayı bulabilir mi? Yok bulamaz. Turistin buraya gelme ihtimali çok zor. Yani burası merkezden 1 saat mesafe. Kafamıza göre böyle yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Geçen geldiğimde burada böyle bir kahveli anason. Bizim Türk kahvesine benzer bir yapıda kahveli anason ama bildiğin Türk kahvesi formatında satıyorlardı. O zaman bizim vaktimiz yoktu. Donlayıcım da başka şeyler yapmak istiyordu. Ama hazır bugün bir yemeğimizi yiyip yemeğin üzerine şey yapabiliriz. Öyle kahvelerimizi yudumlayabiliriz eğer bulabilirsek. Bulamazsak bazıları böyle etrafımıza bakıyorlar. Hangi dil konuşuyoruz diye böyle meraklı gözlerle bakıyorlar. Burası komple böyle gene hediyelik eşyalar ve giyim üzerine küçük dükkanların bulunduğu böyle 500 metre gidiyor yaklaşık. Böyle bir alan. Bu tarafa da gidiyor. Böyle aradan da gidiyor. Bu danslarda yorulan kenara çekiliyor, dinleniyor. Dinlene performanslarını devam ettiriyorlar. Akşama kadar oynuyorlar 5-6 saat. Buralarda yerel kostümlerle danslar ediliyor. Eğleniyorlar. Şimdi başka bir grup sahneye çıkıyor. Tabii biz bir yemek molası vereceğiz. Bakalım neler yiyeceğiz, içeceğiz, göreceğiz. Evet, en son tekrar döndük, dolaştık. Buradan yemeğe geldik. Yani buraya 2 defa geldik. Tekrar konu buraya geldi. 70 santimlik bir sandviçi veriyor. Hola. Hola, Queremos sándwich de carne. ¿carne? Sí. ¿Uno? ¿Qué es eso? ¿Carne vaca o cerdo? ¿Hay de vaca o de cerdo? Vaca. ¿Vaca? Dos. Vacío. Sí. Kişi başı 10 dolar verdik. 2 tane et sandviç aldım. Evet, siparişlerimizi verdik. Bekliyoruz. Şimdi ben gittim, önce ödemeyi yaptım. Şimdi Tolga da gitti. Etlerin hazırlanmasını bekliyor. Bir yandan da içecekleri alacak. Kendimize güzel oturma yeri bulduk. Arkamızdaki masa da aslında komple boşaldı. Oraya da geçebiliriz duruma göre. Yerimiz güzel. Tam böyle köşeye denk geldik. Canlı müziğimiz var. Gölgedeyiz. Gayet güzel. Bakalım etler nasıl çıkacak. Etlerimiz şöyle, gösterelim. Şöyle bir et çeşidi. Vasio, bunlar dana eti. Evet, şimdi bir taş kağıt makas oynayacağız Tolga'yla. Hadi bakalım, kimin şansı neyse artık. Tek hak mı? 3-3. 3 tamam. Hadi. 1 o kazandı. Berabere. 1-1. 1-1. Kazandım. Kazandım. Hala. Kazandım. Şimdi bu taş kağıt makası niye oynadık? Etin birisi torpilli, ekmeğin birisi. O yüzden dedik hak geçmesin. Taş kağıt makas yaptık. Şansım yaver gitti. Ne derler? Allah fakirin yüzüne güldü diye. Ya Kısmet taşıyor ya. Kısmet kenarından taşıyor etler. Hiç baharat falan koymadık. Bakalım nasıl.
Şöyle bir et sandviç yaklaşık 10 dolar şu an günümüz rakamıyla. Yani 400 lira, 420 lira. Döner yesen daha pahalı. Yani dönerde et karışım olabiliyor, yağ falan ama bunu da biliyorsun genel löp et yediğini, onun bir psikolojik rahatlığı oluyor. Ben de öyle oluyor en azından. Tamam. 10 dolara mangaldaymışsın gibi hissediyorsun ya. Evet, evet. Böyle bahçede mangal yakmışsın, balkonda mangal yapıyormuşsun, şeyi hissediyorsun. Ama Salvador'un yerini tutamaz. Yani bizim dayı bir numara. Artık bizim dayı oldu o yani. Yemeğimizi yiyelim. Turumuza devam edeceğiz. Bu sarı kolalar kaç para? 5 mi? Evet, güzelce yemeklerimizi yedik. Ay, her zaman yediğimize göre bir tık kuru geldi. Ama biz tabii çok acıkmıştık. 2 saattir buralarda geziniyoruz. Ama yine de karnımız tok, sırtımız pek. Turumuza devam ediyoruz. Hemen köşede çok güzel bir tatlıcı var. Alman Strudel tatlıları satan bir yer var. Şimdi oradan tatlılarımızı alacağız. Turumuza yine devam edeceğiz ama biraz sonra yanımda yine her zamanki gibi bir demlik çayım var. Çayımla cam bardaklarımızla birlikte tatlılarımızı mideye indireceğiz. Ne diyorsun bu duruma? Evet, kesinlikle güzel. Karnımız doydu dediğin gibi. Bakalım şu anda ilerlemeye devam ediyoruz. Biraz da sakinlemiş buralar. Yeme içme kısımları biraz şöyle göstereyim. Buralar biraz sakinlemiş tabii. İnsanlar büyük ihtimal tekrar müzik başlayınca müziğe doğru gidiyorlar. Queríamos strudel. Strudel. ¿Manzana o dulce de leche? Manzana. Manzana por favor. Manzana. Manzana. Le busco dos bien poderosos. Mirá. Esto está mortal. Y este otro, mirá. ¿Eh? 2 tanesi 5.500. 5500. Gracias. ¿De dónde son? Türkiye, İstanbul. Ah, bien. Türkiye. ¿Qué hace, pichón? ¿Pediste de más? 5500. Ah, no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ciao. Tatlarımızı aldık. Evet, şimdi Matadores'te bir restoran var. Parisha La Taba. Geçerken burası böyle et doluydu. Dedik ki ya dönüşte dedik bir bakarız. Hani akşam acıkmasında dedik buraya bir uğrayabiliriz. Çünkü inanılmaz bir sıra vardı, kuyruk vardı. Sonra geldik baktık kapatıyorlar. Sonra bir baktık ki hafta içi ve cumartesileri 12'de açıp 4'te kapatıyormuş. Pazar günleri 12'de açıp 5'te kapatıyormuş. 5'te kapanmış. Ve girdik menüye baktık. Fiyatları çok pahalı. Yani Buenos Aires standartlarının bile üzerinde fiyatlar. Ama herhalde kaliteden sıklımdı. Yaklaşık 5 saattir çalıyorlar, oynuyorlar, dans ediyorlar. Eğlence bitmiyor. Ahora sí la llamita, la llamita, la llamita, que no. Viva Jujuy, viva la cuna, viva mi amada fuerte. Evet, eğlence hiç bitmiyor. Lindo, bueno, vamos a seguir. Y el sol. Şimdi tam kapatırken Vamos a ir dedi. Vamos a ir benim kanalım. Gidelim buralardan. Vamos a ir, let's go gibi gidelim. Hace rato que tiene tanta hermosa energía de tantos años, ¿no? Y eso es posible gracias a ustedes, así que el aplauso es para ustedes, para la feria. Evet, şimdi buradan dümdüz devam ediyoruz. İlerisi Parque Alberdi.
Alverdi Parkı'na doğru gidiyoruz. Buralar da kalabalık. Herkes de bunlar alışık. Adamların kendi mahallesi olduğu için her hafta benzer etkinlikler var. O yüzden şanslılar. Burada ahşaptan masalar, sandalyeler yapmışlar. Bunlar ne? Mangal. Mangal temizleme şeyleri ve kürekler, çeşitli böyle aksesuarlar, minderler. Tek tek incelesen tezgahları bir gün sürer. Evet. Çok fazla çeşit var. Bir de böyle feriaları geziyorsun, hep böyle aynıymış gibi geliyor ama bazen de aynı değil. Bazen şey yapıyorum, San Telmo'da ne olsa geziyorum, Centenario'da ne olsa geziyorum diyor ama böyle farklı farklı özgün şeyler yapanlar da var. Ürünler yapanlar da var. Buradaki ızgaracılar dolu. Yani daha demin sıra vardı, bir değil kuyruk vardı. Evet, yaşlı teyzeler röportaj yapıyorlar. Şimdi şöyle pazarın içinden geçeceğiz, gideceğiz. Şu karşıda bir yer var. Burası bir kulüp. Bir sosyal kulüp. Çok enteresan, kapıda yazmışlar mesela. Millet içeri giriyor, önünde de bir ızgara durumu var. Böyle ızgara mangal. Şey yazmışlar. Şortla giremezsin, işte sportif kıyafetle giremezsin tarzı yazılar yazmışlar. Evet, burası bir park. Hemen arkamız. Şöyle pazarın içerisinden geçeceğiz. Parka doğru döneceğiz. Burada da ne yapıyorlar? Bu Bulgaryal parayı değil de nedir bu? Atıyorlar. Bu tarz dolandırıcılıklar dünyanın her yerinde var. Hep şey modu. Umut Fakir'in ekmeği. Çok kalabalığa denk geldik. Burası pazar. Değil mi? Artık iş. Burası gıda dışı pazarı gibi bir şey ama ileride pastane ürünleri de var. Hani şimdi sevgili Musa, hani diyor ya sevgili Musa, buradaki pastacıyı görüp geçmiştik dönüşte geleceğiz diye. Şimdi ne olacak? Ha, söyle bakayım. Trafiğe takıldık, gidemiyoruz. Çok kalabalığa denk geldik. Şimdi biz, madem söylediğim pastacı buydu, pastelli. Burada bak ablam yapmış. Çeşit çeşit pasta var. Tatlılar. Geçelim. Bu pastacıyı tabii unuttuk burada. Tatlıcıyı unuttuk. Gittik oradan Alman tatlısını aldık. Ne diyorsun bu duruma? Unuttuk. Ha? Sormadık ha. Dur bir soralım ya. Dur bilgimiz olsun. 5000'den aşağı değildir de. Gracias, chicos. ¿Cuánto cuesta esto? Una 7 o 2 por 13. İki tane. Bir tanesi 7.000, iki tanesi 13.000. 7.000 dedi de yaklaşık 4,5 dolar mı? 5 dolar. Neredeyse 5 dolar. Evet sevgili Tolga. Senin düşündüğünden daha pahalıymış. Hola. Evet artık ya normalde hep 5.000 falan satıyor. Şimdi bu da pazarda satıyor ama ya burada da şey var. Bu tarz pazarlar, ferialar ucuz değil. Fırından pahalı. Yani fırında belki 7.000 değil. Ya fırında 7 değil zaten ya. Mahalledeki panaderyada alsak 7 değil ki. Yani o büyük yuvarlak şöyle küçük pasta gibi pastalar var 10.000 ama onun da küçükleri 6-7 bin. Hani ama bu şimdi pazardasın yani bu işin vergisi yok, fişi yok, kirası yok, şusu busu yok. Ama görüyoruz herkes de alıyor deli gibi. Çok alan var evet. Evet. Tabi bu tezgahları kiralıyorlar. Bu tezgahlar da önümüzdeki 1 sene, 2 sene kiralık yer yokmuş. Yani gittik, konuştuk, ettik. 400 kişi var dedi adam önümüzde. Evet şimdi buradan artık pazarın başına geldik. Burada da antika muhabbetler var. Burada ayakkabıcılar bilmem ne. Burası
Parque Alberdi. Azıcık çünkü yarım kadro, bir kadro daha devam ediyor ama o tarafa gitmeye bir gerek yok. Şimdi Parque Alberdi'den giriş yapıyoruz. Hemen bir yer bulacağız. Çaylarımızı yudumlayacağız. Kimse gürültü yapmıyor. Farkındasın değil mi? Bak buna dikkat et. Ben ona çok şaşırıyorum. Bak çoluk, Hala çocuk, şaşırıyorum. kalabalık. Kimse gürültü yapmıyor. Ses olmaz. Ben çok şaşırıyorum. Yani yerde kuşlar, tabii kuşlar falan hiç kaçmıyor. Buranın bitki örtüsü, güvercinler, papağanlar. Kimsenin bir yere kaçtığı yok. Kimsenin çünkü zarar verdiği yok. Şimdi evet. Şu taraflara da gidebiliriz aslında, şu yukarı tepeye doğru da. Orada çok oturacak bir yer yok. Gibi. Bakalım. O taraflara bir gidelim. Oradan devam ederiz. Evet, gezimizi bitirdik, çaylarımızı içtik, tatlılarımızı yedik. Bugünkü gezimize burada son veriyoruz. Bugün Buenos Aires'in Matadores mahallesini gezdik. Buradaki pazar günü feryasına katıldık. Bir şeyler yedik, içtik, turladık, müzikleri dinledik, dansları izledik. Bugünü böyle geçirdik. Birkaç tezgahla sohbet ettik. Bir Yunan aileyle tanıştık Midilli'den. Onlarla sohbet ettik. Şimdi de turumuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arjantin Buenos Aires'ten herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.